Kıymetli müdürüm, sevgili gençler, yoldaş, öğretmen arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Geçen hafta itibariyle başlattığımız, biliyorsunuz çözüm ortak haftalarımız var. Altıncısı geçen hafta itibariyle başladı. Okay, today we are here for what? First of all. Yeah, okay, good. Can you tell me the word, the title of it? What's it? Which week we are celebrating today? Yes. Language acquisition. Yes, language acquisition. Good. Okay, thanks a lot. We are celebrating today language acquisition, but how? What are the benefits of it? We try to learn them today. Are you ready for your open session? Yes. Are you ready, friends? Yes. We are going to make an open session for with our friends. Can you please them together? Okay. But first of all, I have to remind you, all of you, please listen here, listen your friends carefully, and don't make noise. So sorry for doing this, for saying this, but please listen them carefully and silently. Have you understood? Yes. Okay. Thanks a lot. Friends, you can come with your friends applauding. In some parts of session, we have to speak in Turkish. So sorry for about this. And welcome, friends. Yes. Okay. Any questions so far? No question. Okay. Dear principals, esteemed teachers, and dear friends, welcome to Çözüm School's Foreign Language Acquisition Open Session. Sayın müdürlerim, değerli arkadaşlar, sevgili öğretmenlerim, Çözüm Okulları Yabancı Dil Açık Öğretimine hepiniz hoş geldiniz. Açık oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Today we will talk about what foreign language education is, its place in our lives, the advantage it will add to us, how it can be learned, the differences between those who know and those who do not. And let's start by introducing our guests. Zeynep Banlarçar from class 9, 10B. Sorry about that. Alice Agdashtan from class 9A. Eylül Barankolo from class 10B. And I'm your host, Elif Ecevit from class 10A. And our translator is Orhan Elikara from class 11B. Without further ado, let's start with our first guest. Welcome. With your permission, I would like to ask my first question. Do you think learning a language is a skill? Sizce dil öğrenmek yetenek işi midir? So I can say that learning a language is not a skill. Let me give an example. None of us came out of our mother's womb speaking our mother tongue. We learned over time. It is in the nature of man. It also cannot be classified as a talent. Dil öğrenmek yetenek işi değildir. Şöyle örnek verebiliriz. Hiçbirimiz anne karnından ana dilimizi öğrenerek çıkmadık, sonradan öğrendik. Yani bu insanın yapısında vardır aslında. Although some of the people who can speak many languages together claim that they have language learning abilities, they are people who have established the discipline of, speaking, writing, listening, and repeating, which is the basics of language learning, and everyone can learn a language with following these steps. Oldukça fazla dil bilen insanlar bunların kendisinin yeteneğini olduğunu söylerler. Ancak bu yetenek iş değildir. Bu insanlar okuma, yazma ve tekrar etme disipline oturmuş kişilerdir. Siz de bu şekilde istediğiniz dili rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Thank you very much. Well, we talked about the basic steps to learn a language. But is there a different method of learning a language and being able to speak that language? İstediğiniz dili konuşabilmenin farklı bir yöntemi var mıdır?
First of all, it may be a bit of strain on your budget, but the most effective method is living in the country of the language you want to learn for a while. The language is best learned by living, and as long as you're in that country, you have to communicate with people, and you will communicate by speaking that language. You will, learn the words without additional study. Thus, you will be able to both speak and listen, and this is how you learn your mother tongue. Öncelikle bütçenizi biraz zorlayabilecek bir yöntemden bahsedelim. O dili istediğiniz dil olan bir ülkede belli bir vakit geçirmektir. Çünkü o ülkede zaman geçirerek insanlarla konuşmak zorunda kalacaksınız. Ve bu şekilde insanlarla muhabbet etmiş olacaksınız. Ayrıca insanlarla iletişim kurarak gramerinizi ve konuşma dilinizi, kelimeleri rahatlıkla öğrenirsiniz. Anne karnından beri biz böyle öğrendik dillerimizi. More suitable and accessible methods are listening to music, watching movies and series, reading books. Changing the language of your phone to the language you want to learn will help you a lot because the conversations there are inclined by daily life and this will improve your speaking skills quite a lot. Daha kolay yöntemi, daha uygun yöntemi ise o dilde dizi ve film izlemektir. Ayrıca kitap ve dergi de okuyabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzun diline istediğiniz dil yaparak, yani öğrenmek istediğiniz dil yaparak bu oldukça size katkı sağlar. Bu konuşma becerinizi oldukça etkileyecektir. Thank you very much. Well, you talked about the daily life, about living in that country, but in most countries, the mother tongue isn't spoken entirely according to the rules. Can you explain? Still, is grammar very important when learning a language? Çoğu ülkede ana dil tamamen kurallarına göre konuşulmuyor. Yine de dil öğrenirken dil bilgisi önemli midir? It's not really important. If your aim is to at least explain your problem in that language, it will be beneficial for you to learn the words that are useful in daily life first. Thus, you will be able to both speak and listen. As I mentioned later, you will already learn a lot of sentence structure by living in that country or watching movies and series. But if your goal is to progress in that language, take exams, get level documents, you shouldn't skip the grammar because just listening and reading won't help you passing those exams. Eğer amacınız o dilde derdinizi anlatabilmekse öncelikle günlük alanda kullanılan kelimelerden başlamalısınız. Ve ayrıca dediğim gibi dizi film izleyerek, kitap dergi okuyarak bununla pekiştirebilirsiniz. Ama ancak o dilde bir seviye elde etmek istiyorsanız, sınavlara geçmek istiyorsanız sadece kelime öğrenmek yeterli değildir. Dil bilgisi de oldukça önemlidir. Çünkü sınavlarda dil bilgisi önceliklidir, kelimeler öncelikli değildir. O yüzden dil bilgisi olmadan herhangi bir ilerleme kaydedemezsiniz. Thank you very much for keeping us informed. With your permission, I would like to return to our other speaker. Welcome. With your permission, I want to ask my first question right away. Is there a certain amount of time to acquire a language? Bir dil edinmek için belli bir süre var mıdır? There's a rule of 1,000 hours not only for language, but to advance in subject to master that subject. So you will need about 1,000 hours to learn a language you can understand. That's all for now. Sadece dil için değil, herhangi bir konuda hakim olabilmek için yaklaşık 1000 saate ihtiyacınız olacaktır. Yani anlayacağınız bir dilde yaklaşık 1000 saate ihtiyacınız vardır. The 1,000 hours you spend learning a language will make you proficient in that language. Dil öğrenmek yaklaşık 1000 saat maruz kalmak dilde hakim kılar size. Çünkü onu saatlerce maruz kalırsınız. The output in language is not immediately obtained. The language is a process work. Of course, one should not be impatient. Time is required for language learning. Dilde sonuç hemen elde edilmez. Belli bir süreçtir. Yani sabırlı olmamız lazım. Her şeyde gerektiği gibi dilde de bir süreye ihtiyacımız vardır öğrenmek için. Thank you very much. I want to ask, what does language have to do with age?
Dil öğrenmenin yaşla herhangi bir ilgisi var mıdır? Yes, the age factor is important. In many scientific studies, it has been determined that children up at 10 age more successful than adults. Yaş faktörü tabii ki de önemlidir. 10 yaşındaki çocuklar yetişkinlere göre daha kolay dil öğrenmektedir. From the age 10 to 12, the brain begins to lose these abilities, learn language and becomes difficult foreign language. But it should not be forgotten that learning a language that never be impossible. Even let me show with a video. 10 ila 12 yaşlarında beyin dil öğrenme kabiliyetini yavaş yavaş kaybetmektedir. Ancak büyüyünce bunu dil öğrenemeyeceğimiz anlamına gelmez. Hatta size bunu bir video ile gösterebilirim. Learn how to learn languages. Vous pouvez apprendre comment apprendre les langues. どういうふうにして外国語を勉強するかということをここで勉強することができます。在这个地方你可以学到如何学习外语。Aqui você pode aprender como aprender idiomas. Aqui você pode aprender como aprender línguas. Qui si può imparare come imparare le lingue. Aici puteți să înveți cum să înveți limbi străine. Hier können Sie lernen, wie man Sprachen lernt. Her kan du lære deg at lære seg språk. Her не hoi hok dimjem hok юи. Здесь вы можете узнать, как се учить языки. Nebo w czesinie wy możecie dowiedzieć, jak se uczyć języki. What am I missing? My most recent language. 여기에서 어떻게 외국어 배우는 것은 배울 수 있습니다. So subscribe to my channel. This is Steve Coleman. He's 76 years old and he can speak 20 languages, you can see. When do you think he learns so many languages? Can I get your predictions? Steve Kaufman tam tamına 76 yaşında, 20 dil biliyor ve bu dilleri sizce kaç yaşından sonra öğrenmeye başladı? Tahminlerinizi alabilir miyiz? Esmeye. 10. 10. Okay. Alperen, do you know the answer? 50. No. Okay, do it. 60. Okay. Okay, friends, answer. The answer is coming out from presenter. Okay. He decided to learn exactly after age 60. 60 years old. 60 yaşında öğrenmiş gençler. And 60 learns yaşından sonra 20 dil öğrenmiş. Ya. and learn so many languages. So it's never too late to learn a language. Tam tamına 60 yaşından sonra öğrenmeye başladı. Yani burada anlayacağımız şey asla dili öğrenmek için geç değildir. Thank you very much. You have kept us very informed. I would like to return to our other speaker. Welcome. Many of our young people are wondering the benefits of learning a language. Can you explain it to us? Çoğu gencimiz dil öğrenmenin faydalarını merak etmekte. Bize açıklayabilir misiniz? Learning a foreign language, both theoretically and practically, as throughout our social life and our stuff, thus learning a language becomes a useful thing. Let me explain the benefits of learning a language more clearly with a short video with your permission. Hem teorik hem de pratik anlamda yabancı dil öğrenmek bizi oldukça ileriye taşır. Sosyal anlamda da ileriye taşır. Böylece dil öğrenmek faydalı bir iş haline gelir. İzninizle bunu kısa bir video ile gösterebilirim.
benefits that you could get from learning another language? Wait, okay. Ask your question. Dear friends, I want to ask, do they know the meaning of this sentence? Arkadaşımız burada yani birinci kısımda ne anlatmak istediğini sordu. Bilen biri var mı acaba? The meaning of the sentence. The meaning. Birinci bölümde neyden bahsetmek istiyor? İş imkanlarını şey yapar diye düşünüyorum ben. Ne diyor? İş imkanları. Another answer? Dil imkanları. Efendim? Dil imkanları. Dil imkanları. Güzel cevap o değil. Bıraksın. Any answers? Birincisi geliştirmekti. Sanırım. İkincisini hatırlayamıyorum. Üçüncü de şanslar. Employment. Employment biliyor musunuz ya? Employment. Yok herhalde. Aslında şey kabul edebilirim. O çok doğru söyledi, yaklaştık. Dil imkanları mı? Neyi? Yok. Evet, Ayşenur'un yanındaki ben biraz... Ensar söyledi bence biraz önce. Evet. Evet, iş imkanlarını geliştiriyor. Job, mental and Share your language brain learning tips and power. experiences by leaving a comment below, and make sure you check out the other videos in this series. Miss Polo, what language can we know that will take us forward? Hangi dilleri bilmemiz bizi daha ileriye taşır? Depends on what area you're in. For example, you will advance in the field of trade, so now Russian and Chinese take you forward in that field. Do you want to advance in the field of education? You need to know English and German. As you know, English is the language of communication in the whole world, so if you want to make progress, English becomes mandatory. Hangi alanda olduğuna bağlı değişir. Öncelikle ticaretten başlayalım. Rusça ve Çince ticarette oldukça büyük bir öneme sahiptir. Eğitimde ise Almanca ve İngilizce oldukça bir öneme sahiptir. İngilizce bildiğiniz üzere tüm dünyada bir konuşma dili sayılmakta, yani dünya dili sayılmaktadır. Are you inclined to the field of health? You need to know Latin. You have to know Latin in every field of medicine. This takes you quite far. If you want to advance in the field of tourism, you should know Spanish and Italian, French for the arts, and Portuguese for sports. Knowing Persian, Japanese, and Hindi in the field of gastronomy will contribute to you. Sağlık alanında Latince'ye ihtiyacımız vardır. Turizm alanında İtalyanca ve İspanyolca. Sanat alanında Fransızca. Spor alanında hepiniz bildiğiniz gibi Portekizce ihtiyacımız vardır. Gastronomi alanında Farsça, Japonca ve Hintçe'ye ihtiyacımız vardır. Thank you very much. Lastly, is language learning a hobby or a major? Dil öğrenmek hobi midir yoksa ana dal mıdır? It's a major, as you know, there is a science about language. Linguistics is quite broad and dates back to ancient times. It's a science that investigates human language in different approaches and benefits from many fields of science. Bir ana daldır. Bildiğiniz üzere dil bilimi üzerine bir bilim vardır. Dil bilimi oldukça geniştir. Çok eskilere dayanır. Oldukça büyüktür.
İnsanlar dilinin farklı yaklaşım biçimlerini araştıran ve birçok bilim alanında yararlanan bir bilimdir. The general context of linguistic research studies language as a system, elements of language, units of language, and their meanings. Of course, as we saw in the previous video, there are also people who make language learning a hobby, but generally speaking, language is a major. Dili bir sistem olarak gören dil bilimsel araştırmalar, genel içeriği, dilin öğeleri, dilin birimleri ve bunların anlamlarıdır. Az önce videoda gördüğünüz gibi bunu hobi haline getirmiş insanlar da vardır. Ancak genel olarak bakınca dil bir ana daldır. Thank you very much, dear teachers. We are grateful for your participations. Finally, what is your advice to our young friends here? Son olarak gençlere bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Curiosity and fun. You will appreciate that we cannot learn what we don't like. Merak duygusu ve eğlenme. Takdir edersiniz ki merak duygumuz olmadıkça yapamayız hiçbir şeyi. I would like to add the 3P rule. You know what is the 3P rule? Any answers? Ben de şunu eklemek isterim. 3P kuralı. Sizce 3P kuralı nedir? Aranızda bilen var mıdır? 3P kuralı diye bir şey varmış. Demek ki P harfiyle başlayan bizi ileri taşıyacak bir kelime. Prediction diyen var. Power. What else? Hayır, no. You can't. You are the editor of this program, so you know. Don't answer. Anyone else? Huh? Prefer diyen var. Prefer. Any answers except Emir? Player. Fatih. Fatih. Arda mı? You don't know? Arda. It's so easy, I think. You can do. Yeah. Arda. Practice. Okay. Yes. It's true. Yes. Thanks, Amy. Yes, it's practice, practice, and practice. But I would like to do once again, watching TV series, listening to music, playing games, and chatting with native speakers. Benim tavsiyem şu olacaktır. Az önce hocamızın dediği gibi o dilde dizi film izlemek, kitap dergi okumak, hatta müzik dinlemek bizi oldukça ileriye taşıyacaktır. Oyun oynama ve ana dili yabancı olan kişilerle sohbet etmekte oldukça işimize yarar. Okay, arka reji versin. There are some useful film recommendations here. The Simpsons, Friends, Doctor Who, Black Mirror, Extra English, The Good Place, Sherlock, Game of Thrones, Stranger Things, and The Office. Okay, do you know these serious friends? Yes. What? No. Okay, thanks. The other one? Yes. The aim of this book is to remove prejudices in learning English. Yabancı Dil Perisi is written by Cem Balçıkanlı. Okay. Dil öğrenmekte ön yargıları kırmak için Cem Balçıkanlı oldukça iyi bir örnektir. Hatta şu kitabını önerebiliriz ki Yabancı Dil Perisi kitabını okursanız dile karşı ön yargınızı kırmış olacaksınızdır. Thank you very much for listening to us. We got a few questions for you, and if you know the answer, you want this president. Okay, sorular geliyor. We have 4 questions. Okay. Our first question is, who is 76 years old and can speak 20 languages? Yes. Okay, who is 76 years old and can speak 20 languages? Mert Hoca'ya vereceğim. Yes. What's his name? Full name. Not full. Okay, who is that? Furkan. 60 yaştan Adamı söyle, adamı ismini. Tell me the answer of his name. Full name. Okay. Name and surname. No. Olmaz. Ömer. I'm coming there. Wait. Ömer.
Kaufman mıydı? Steve Kaufman. Steve Kaufman hocam. Steve Kaufman is the right answer. We wish you a great and healthy day. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi ve sağlıklı günler dileriz. Çok teşekkürler arkadaşlar.